Merhaba. 2021 yazından hatırlarsınız. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine paralel olarak Taliban'dan korkan yüz binlerce Afgan ülkelerinden kaçmak zorunda kalmış ve komşu ülkelere mülteci akını başlamıştı. Afganistan'da yaşanan o kaos günleri Taliban'dan kaçmak için Amerikan uçağının iniş takımlarına binen kişilerin uçak havalandıktan sonra yere düşme görüntüleriyle girmişti gündemimize. Bir de kalabalık gruplar halinde ülkemize giriş yapan Afganların görüntüleriyle. Ama bir siyasetçimizin dediği gibi 4. gün unutulup gitmişti her şey. İşte bugünkü videomuzda o unuttuğumuz Afganistan'ı anlatacağız. Taliban'ın insafına terk edilen Afgan halkının 2021'de başlayan 2. Taliban iktidarına kadar son 40 yılda başından geçenleri birlikte hatırlayacağız. Ama öncesinde Afganistan hakkında kısa bir bilgi verelim. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Yeni videolarımızdan anında haberdar olabilmek için abone olmanın yanı sıra bildirimleri de açmanız gerekiyor. Videolarımız dışındaki paylaşımlarımız için sosyal medya hesaplarımızda takip edebilirsiniz. Bizler dünyaya böyle bir haritadan bakmaya alıştırıldığımız için Afganistan deyince size çok uzak geliyor olabilir. Ama aslında hemen İran'ın ötesi, ABD'nin en doğusundan en batısına olan mesafeden çok daha yakınız birbirimize. Yüz ölçümü 652 bin kilometre olan Afganistan'ın komşuları Pakistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin'dir. 35-40 milyonluk nüfusunun neredeyse tamamı Müslüman. Ülke yönetiminde etkili olan 4 etnik grup var. Bunlardan Peştunlar halkın %42'sini, Tacikler %27'sini, Özbekler %9'unu ve Şii olan Hazaralar %9'unu oluşturmaktadır. Ülkenin resmi dilleri Dari ve Peşto. Ülke 34 ile ayrılmıştır. Bunlar arasında başkent Kabil 4 milyon üzerindeki nüfusu ile en büyüğü. Afganistan inanılmaz genç bir nüfusa sahip. Nüfusun yarıya yakınını 0-14 yaş grubu çocuklar oluşturuyor. 25 yaş altındakiler ise nüfusun 3'te 2'sine tekabül ediyor. Tabi bu rakamların yüz ölçümü hariç hepsinin teyide muhtaç veriler olduğunu söylemeden geçmeyelim. Afganistan'da 1978'de sol görüşlü ve Sovyet destekli askerler darbeyle iktidara geldi. Bir süre sonra dünya kamuoyunda mücahitler olarak bilinen gruplar tarafından yönetime karşı silahlı isyan ve özgürlük hareketi başlatıldı. Bunun üzerine Sovyetler 1979'da hükümeti desteklemek için Afganistan'ı işgal etti. ABD ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen mücahitler karşısında Sovyetler işgalin 10. yılında 1989'da ülkeden çekilmek zorunda kaldı. Geride bıraktıkları sosyalist yönetim birkaç yıl daha iktidarda kalabildi. Nihayet 1991'in sonunda SSCB'nin dağılmasıyla Sovyet yardımı da kesildi. Bunun neticesinde 1992'de darbeci iktidar son buldu. Ancak bu kez de 1992-96 arasında ülke silahlı gruplar arasında iktidar mücadelesi nedeniyle iç savaşa sahne oldu. Bu gruplardan Taliban 1996'da Kabil ile birlikte Afganistan'da yönetimi ele geçirdi ve Afganistan İslam Emirliği'nin kurulduğunu ilan etti. Böylece 1. Taliban iktidarı başlamış oldu. Ancak Taliban yönetimini sadece Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tanıdı. Taliban'ın ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı, kim tarafından desteklendiği ile ilgili çeşitli rivayetler var. Hareketin başlangıcının Pakistan'da açılan medreselerdeki öğrencilerin bir şekilde iç savaşa dahil olmasına dayandığı ve bundan ötürü de örgüte Farsça talebeler anlamına gelen Taliban denildiği söylenmektedir. Burada asıl unutulmaması gereken husus Taliban'ın büyük çoğunluğunun Afganistan'ın asli unsuru olan Peştunlardan oluşmasıdır. Taliban yıllar içinde kontrol alanını genişletti. 2001 yılındaki ABD müdahalesine kadar Afganistan topraklarının %90'ını kontrolü altına almıştı. Geride kalan alanlar ise çoğunlukla Kuzey İttifakı adı verilen bir grubun kontrolü altındaydı. Şeriat ilan edilen Taliban'ın bu birinci dönemi ülkede özellikle kadınlar ve kız çocuklarının neredeyse tüm haklarının ellerinden alınarak hayatın dışına itilmesiyle hatırlanır oldu. ABD 11 Eylül 2001 saldırılarından El-Kaide terör örgütünü sorumlu tutarak teröre karşı küresel savaş ilan etti. 7 Ekim'de El-Kaide'yi barındırdığını söylediği Taliban'a karşı İngiltere ile birlikte harekat başlattı. NATO'da tarihinde ilk kez 5. maddeyi, yani üyelerden birine yapılmış saldırı NATO'ya yapılmış bir saldırıdır maddesini işleterek bu harekata dahil oldu. ABD ve müttefiklerin desteğindeki Kuzey İttifakı karşısında Taliban ancak birkaç ay dayanabildi. Savaşçılarının bir kısmı Pakistan'a geçti, bir kısmı savaşmaya devam etti ama çoğunluğu sessizce evlerine çekildiler. Böylece 1. Taliban dönemi sonlanmış oldu. 5 Aralık 2001'de Taliban haricindeki başlıca Afgan gruplarınca Almanya'da Bonn Anlaşması imzalanarak Hamid Karzai başkanlığında geçici yönetim kuruldu. Yine bu anlaşma doğrultusunda İngiltere liderliğinde 18 devletin askerlerinin katılımıyla uluslararası bir güç oluşturularak Kabil'in güvenliği bu güce devredildi. Haziran 2002'de oluşturulan geçiş hükümetinin başında da yine Hamid Karzai yer aldı. Mayıs 2003'te ABD'nin Afganistan'daki büyük çaplı operasyonlarını sonlandırmasını mütakip Taliban da toparlanma safhasına girdi.
Ağustos 2003'te NATO ISAF'ın komutasını devraldı. Zaman içinde ISAF'ın Afganistan'daki sorumluluk alanı tüm ülkeye yayılırken buna bağlı olarak da asker sayısı 65.000'e kadar çıktı. ISAF'ta 28 NATO ülkesinin dışında 14 farklı ülkede görev aldı. 2004'te yapılan seçimlerde Karzai %55 oyla devlet başkanı olarak seçildi. 2005'te itibaren Taliban giderek güçlenmeye, saldırılarını artırmaya ve ülkenin kontrolünü ele geçirmeye başladı. 2009'da Karzai bir kez daha seçildi. Seçimlerin ardından ABD Başkanı Obama, Afganistan'ın kendini koruyabilecek ulusal bir orduya sahip olması durumunda 2011 yazından itibaren Afganistan'dan çekilmenin başlayabileceğini açıkladı. ABD'nin çekilme niyeti ilk kez bu açıklamayla ortaya çıkmış oldu. Bu doğrultuda Afgan güvenlik güçlerini eğitmek için Afganistan'daki ABD gücü 30.000 daha arttırılarak 100.000 seviyesine çıkarıldı. Kasım 2010'da NATO Lizbon zirvesinde ABD'nin çekilme planının detayları belli olmaya başladı. NATO Afganistan'ın güvenliğini Temmuz 2011'den başlayarak 2014 sonuna kadar Afgan güçlerine devretmek istediğini açıkladı. Çekilme planlarının belli olmasını mütakip ABD'nin yönetimi kime devredeceğinin sinyalleri de gelmeye başlamıştı aslında. 2010'da Almanya öncülüğünde Taliban ile müzakerelere başlandı. Bu müzakerelerin amacı 2011'de gerçekleştirilmesi planlanan Bonn konferansına Taliban'ın da katılımını sağlamaktı. Ama bunda başarılı olunamadı. Mayıs 2011'de Usama Bin Laden, ABD güçlerinin Pakistan'da düzenlediği baskında öldürüldü. Bin Laden'in öldürüldüğünün açıklanmasından bir ay sonra Başkan Obama, Amerikan askerlerinin 2014 yılının sonuna kadar çekileceğini ve harekatın sonlandırılacağını açıkladı. Hemen o yaz 33.000 ABD askeri geri çekilmişti bile. 2013'te Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da bir ofis açtı. ABD bu ofis üzerinden Taliban ile görüşmelere başladı. 2014'te Obama, ikinci görev süresinin sona ereceği 2016 yılı sonuna kadar neredeyse tüm ABD askerlerini Afganistan'dan çekme planını açıkladı. 2014 Afganistan seçimlerinin galibi Eşref Gani oldu. 2014 sonunda planlandığı gibi hem ISAF görevi hem de sonsuz özgürlük harekatı sonlandırıldı. Afganistan'ın güvenliği Afgan güvenlik güçlerine devredildi. 2015 başında NATO tarafından ISAF'ın devamı niteliğinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitilmesine ve desteklenmesine yönelik kararlı destek harekatı başlatıldı. ABD de bu kapsamda Özgürlük Operasyonu'nun gözcülüğü harekatını başlattı ki bu kapsamda 10.000 kadar askerini Afganistan'da bulundurmaya devam etti. 42 ülkenin destek sağladığı bu görevdeki asker sayısı 2019'da 17.000'in üzerine çıkmıştı. Bu arada Taliban yıllar içerisinde savaşçı sayısını ve saldırıların şiddetini arttırdı. Şehir merkezleri dışında kontrol tekrar Taliban'a geçmeye başladı. 2018'de ABD, Taliban ile 2013'ten beri sürdürdüğü görüşmeleri özel bir temsilci atayarak hızlandırdı. 29 Şubat 2020 tarihinde ABD ile Taliban arasında barış anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Taliban, ülkenin ABD ve müttefiklerinin güvenliğinin hilafına olacak şekilde kullanılmasını engelleyeceğini garanti etti. Buna karşılık ABD ve müttefiklerinin tamamının 1 Mayıs 2021'e kadar Afganistan'dan geri çekilmesi kararlaştırıldı. ABD, aynı gün Afgan hükümetiyle yaptığı anlaşmayla Taliban'la yaptığı anlaşmayı kabul ettirdi. Anlaşmayı mütakip ABD ve müttefiklerinin çekilmesi başladı. Ocak 2021'e geldiğinde Afganistan'da kalan Amerikan askeri sayısı 2500'e kadar düşmüştü. 14 Nisan 2021'de göreve gelen Başkan Biden çekilmenin bitiş tarihini 31 Ağustos çekti. Haziran 2020'de itibaren Taliban saldırılarını yoğunlaştırarak Penşir dışındaki şehir merkezlerini bir bir ele geçirdi ve sonunda 15 Ağustos 2021'de Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçtı. Ülkede büyük bir panik başladı. 40 yıldır devam eden savaş ortamından kaçarak yerini yurdunu terk etmek zorunda kalan milyonlarca Afgan mülteciye, askerinden polisine, hakiminden gardiyanına, Taliban'ın düşman olarak görebilecekleriyle ABD ve müttefikleriyle çalıştığı için hain olarak görebileceği yüz binlerce Afgan daha eklendi. Taliban'ın bu kadar hızlı ilerlemesini hiç kimse beklemiyor gibiydi. Hatta Taliban'ın kendisi bile takip eden 2 hafta içerisinde ABD ve diğer ülkeler neredeyse tüm diplomat ve vatandaşlarını kendileriyle çalışan Afgan vatandaşlarıyla birlikte tahlil ettiler. Tabii ki kontrolü NATO güçlerinde olmasına rağmen etrafı Taliban tarafından sarılan havaalanına ulaşabilenleri. 120.000 kadar Afgan, 76.000'i ABD olmak üzere hava yoluyla çeşitli ülkelere götürüldüler. Dünya tarihine kara bir leke olarak geçen bu görüntüler de o günlere ait. 30 Ağustos 2021'de ABD ve müttefiklerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığı açıklandı. Taliban'ın bu kadar kısa süre içerisinde Afganistan'ın neredeyse tamamını kontrolü altına alabilmesi tüm dünyada şaşkınlıkla karşılandı. Aslında ortada şaşılacak bir durum yoktu. Sadece oluşturulmak istenen bir algı vardı. Her şeyden önce videomuzda anlattığımız gibi ne ABD'nin geri çekilmesi ne de Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi öyle sanıldığı gibi birkaç ayda gerçekleşmişti. İkincisi, herkes şaşırsa bile ABD şaşıracak son ülke olacaktır. Zira Afganistan'daki durumu en iyi bilenin ABD olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Bu durum ABD'nin ilgi alanındaki her yer için böyledir diyebiliriz. Kendi köyünüzde olup biteni bile ABD sizden daha iyi bilebilir. Yeter ki ilgi alanına girsin.
Hal böyleyken Taliban'ın 2003'ten itibaren toparlama safhasına girdiğini, 2005'te itibaren giderek güçlenerek saldırılarını arttırdığını ve kontrol alanlarını genişlettiğini, ABD'nin çekilme planını uygulamaya başlamasıyla da yıllar içerisinde savaşçı sayısını ve saldırıların şiddetini arttırarak şehir merkezleri dışında kontrolü ele geçirmeye başladığını ABD'nin bilmediği düşünülemez. Yani ABD için Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi diyebiliriz. Üçüncüsü, olayların kronolojik sırası ABD'nin önce çekilme kararı aldığını, sonrasında da istediğimi aldım da çıkıyorum diyebilmek için Taliban'la masaya oturduğunu gösteriyor. Bu arada ABD'nin çekilme planının açıklamasının ardından Afganistan'da bulunma nedeni olan adamın tam da çekilmenin başlayacağı tarihten 2 ay önce öldürüldüğünü açıklaması ne güzel de yerine oturuyor değil mi? Son olarak 90 milyar dolar harcanarak kurulduğu ve 200-300 bin mevcudu olduğu söylenen Afgan Ulusal Ordusu ve polis teşkilatının Taliban'a neden karşı koymadığına gelirsek. Aslında bu soru cevabı içinde saklı bir soru. Şöyle ki gerçekte ne bu büyüklükte bir ordu veya polis gücü vardı ortada, ne de Taliban'a karşı koymak için bir irade. Bu irade eksikliğinin sebebini ABD'nin Taliban'la yaptığı barış anlaşmasının ve bu anlaşmayı kabul ettirmek için Afganistan hükümetine dikte ettirdiği anlaşmanın maddelerini aramak gerekir diye düşünüyorum. Ne demiştik? Taliban, Afganistan ve topraklarının ABD ve müttefiklerine karşı tehdit oluşturacak şekilde kullanılmasına izin vermeyeceğini garanti etmişti. Böyle bir garanti almak demek, Afganistan'ın kontrolünü Taliban'a vermeyi kabul etmekten başka bir şey değildir. Sakın yanlış anlamayın. İyi ki de karşı koymamışlar. Hem kim kiminle savaşacaktı? Taliban direktörü o toprakların evlatları. Dışarıdan gelen bir işgalci değil ki. Kim ne derse desin, Afgan kadınları ve çocukları bir 40 yıl daha savaşla yaşama ihtimalini seçmezlerdi herhalde. Taliban'la savaş arasında seçim yapma şansları olsaydı bile. Amerikan hükümetinin 20 yıllık Afganistan savaşı için 2,3 trilyon dolar harcadığı söylendi. Bu rakam gerçeği yansıtıyor olsa bile bu paranın Afganistan'a atılan tüm bombaların anası için harcanmak yerine Afgan anneleri ve çocukları için harcandığını kimse iddia edemez. Zira bu kadar parayla 5 tane Afganistan inşa edilirdi. Yine de şiddetini sürekli arttıran savaşa rağmen önemli ilerlemeler de yaşandı Afganistan'da. Demokratik kurumlar inşa edildi. Başkanlık ve parlamento seçimleri gerçekleştirildi. Güçlü ve bağımsız sivil toplum kuruluşları ve medya ortaya çıktı. Bu 20 yılın en önemli ve Afgan halkının geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak kazanımları kadın hakları alanında yaşandı. Taliban yönetimi altında ezilen kadınlar ve kız çocuklarının tüm hakları iade edilmeye başlandı. Eğitim görmeleri engellenen kız çocukları yeniden eğitim imkanına kavuştu. Evlerine ve burkaların için hapsedilen kadınlar üniversite eğitimi almaya, hayatın her alanında yer almaya başladı. Kadınların yeniden iş gücüne katılımları sağlandı. Binlerce kadın öğretmen, doktor, avukat, hakim yetiştirildi. Kadınlar hükümetten parlamentoya, yerel yönetimlerden kamu kurumlarına kadar her yerde görev aldılar. ABD ve müttefiklerinin 2021 yılında iktidarı Taliban'a bırakarak Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte maalesef ülke 20 yıl önce başladığı noktaya geri dönmüş oldu. Heba edilen bu süre on binlercesinin canına, milyonlarcasında yerinden yurduna edilmesine mal oldu. Savaşın bunun kadar vahim bir diğer sonucu da Afgan halkının yüreklerine ekilen düşmanlık tohumları oldu. Hem birbirlerine karşı hem de ülkelerine barış ve demokrasi vaadiyle gelen tüm dünya milletlerine karşı. Mütakip videomuzda Afganistan'da 2. Taliban iktidarında neler yaşandığını, çatışmaların bitip bitmediğini, Taliban'ın korkulduğu gibi intikam peşine düşüp düşmediğini, 1. iktidarı döneminde dünyadan dışlanmasına sebep olan uygulamaları tekrarlayıp tekrarlamadığını ve Afyon yönetiminin şeriatla yönetildiği iddia edilen bir ülkeden bekleneceği gibi kökünün kazınıp kazınmadığını anlatacağız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videomuz hakkındaki görüşlerinizi ve yeni video önerilerinizi yorumlarda görmekten memnun oluruz. İyi günler.